Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Çin'e hoş geldiniz. Yine herkes bana bakıyor. Neyse. Bugün sizi nereye götürüyorum? Bugünkü videomuzda ne var? Gördüğünüz gibi markete geldik. Markete gidiyoruz. İçeride ne ürünler var? Fiyatlar nasıl? Onları inceleyeceğiz. Tabii Şangay biraz büyük şehir. Fiyatlar diğer şehirlere göre biraz daha pahalı olma ihtimali yüksek. Ama olsun. Biz temelden bakalım şöyle Çin'de durumlar nedir? O zaman laf uzatmıyorum. Let's go! Evet, biraz direkt sigara alkol bölümünde yapmış olabilirim. Çünkü direkt kapı buradan başlıyor. Ben ne yapabilirim? Neyse. Şöyle şurada en düşük sigara fiyatı 11 yuan. Ama ben sanmıyorum ki ortalama bu fiyattır. Ortalama bence bir 30 yuan vesaire hepsinin ortalamasını alırsak. Şöyle görebilirsiniz. Tabii Çin'in sadece böyle çayı vesaire meşhur değil. Alkolleri de var. Şu tarafta Çin alkolleri var. Fiyatlarını açıkçası bilmiyorum. Ama birazcık tuzlu gibi gözüküyor. 300 yuan, 800 yuan, 500 yuan, 300, 500, 800 şöyle bırakırım. Türk liralarına bırakıyorum. Burada bilindik markalara gelirsek de şöyle size gösteriyorum. Kendiniz bakarsınız artık ne kadar da iyi bir YouTuber'ım. Şöyle modellere, fiyatlara bakarsınız. Su fiyatları. Şöyle 5 litrelik su 9 yuan. 8,5 da var ama bu biraz daha en popüler markası. Çin'de en popüler su markası. 5 litresi 9 yuan. Şurada küçük 1,5. Bir de Çin'de normal 300 mililitrelik suyun fiyatı sabit her yerde 2 yuan. Bazı yerler üzerine koyabiliyor ama genel olarak hepsi 2 yuan sabit. Öyle üzerine 5-10 lira koyma diye bir durum yok. Şöyle içecek bölümüne gelirsek neler var? Öncelikle bunlar Çinlilerin şöyle en pratik kahvaltılıkları, tabağa bardağa katıyorlar, koyuyorlar. Hemen yiyip içiyorlar. 4 yuan gördüğünüz gibi. Şöyle kapi var. Kapinin şişesi 3,5'muş burada. Ya da 4,5 mu acaba? 3,5 yuan. Ondan sonra kendi içecekleri yani şu görmüş olduğunuz 1 litre içecek 4 yuan'dan başlıyor. Şunlar. Burada çay. Bunlar ice tea, soğuk çay. Şunlar daha büyükleri 6,80 yuan. Orada bakın kaç litre bu su? 1,5 litre. 3,5 yuan bu görmüş olduğunuz. Bilindik markaların içeceklerine gelirsek. Capi'nin büyük boyu 6,8 yuan. Capi, Pepsi, Coca-Cola, Sprite gördüğünüz gibi hepsi şu an burada 2 litrelik sabit fiyat 6,8 yuan. Bunlar bira fiyatları gördüğünüz gibi. Şu Çin'deki en meşhur markalardan, biralardan biri. 5,5 yuan. Qingdao'nun birası. Başka ne var? İthal biralar. Gerçi bu herhalde adetli set fiyatı bilmiyorum. Bu marka olan bir şeye benziyor. 6,5. Şöyle kahvelere gelirsek de gördüğünüz gibi fiyat buradadır. 32 yuan. Türk lirasını hemen buraya bırakıyorum yine. Nescafe. Gerçi bu tarz şeyler birazcık pahalı. Çünkü yine bunlar da yani dışarıdan gelen ürünler olduğu için normal. Görmüş olduğunuz yarım kilo 500 gram Nescafe 80 yuan. Buradaki 500 gram 95 yuan tenekedeki. 200 gram 68 yuan. Şöyle kuru yemiş bölümüne gelirsek. Kajunun fiyatı 48 yuan. Burada Çin cevizi gibi bir şey var. Bunu birazdan denerim herhalde. Burada da Antep fıstığımsı. Bu gerçek Antep fıstığının kilosu 55 yuan. 55 yuan. Badem içi, ayıklanmış bademin kilosu. Bu 38 yuan. Bu 48 yuan. Niye olduğunu bilmiyorum. Burada paketliler de var. Paketlerini böyle kilosu yine 58 yuan. Bu paketleri buradan alıyorsun. Buraya böyle ablaya veriyorsun, tartıyor. Çıkan kilogram kadar alıyorsun buradan. Hep etraf çekiyorum. Biraz da beni bir görün dedim ara sıra gözükeyim ekranda. Gül cemalimden mahrum kalmayın. Neyse işin goy goy bir yana. Şimdi size bir şey göstereceğim. Hemen gösterip uzaklaşmak istiyorum bu bölümden. Şimdi karşımızda amca bana bakıyor. Şimdi karşınızda kurutulmuş deniz mahsulleri var. O zaman let's go. Önce karşımıza bizi karides kuruları karşılıyor. Bu balığın bir parçası. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu da balık kurusu. Şunlar da yine karides kurusu. Karides kurusu mu acaba ki emin değilim.
Çincesine de Türkçesine asla hakim değilim çünkü yemiyorum. Burada Karadeniz ne Karadeniz'i? Karides deri kurusu var. Şöyle boy boy. Şöyle bakın. 30 yuanmış kilosu. Bu 58 yuanmış. Burada yine balık kurusu var. Aa, sinek var orada. Kaç. Burada gördüğünüz gibi balık kuruları var. Balık kuruları. Fiyatlarını boş verin. Zaten yiyeceğiniz var bunları. Yiyeceğiniz var ya. Bu da mantar. Şuradaki de Çin'in hurması. Çin değil ya. Uygur bölgesinin Sincan hurması. Kilosu 10 yuanmış. Böyle mantar kuruları var. Sebze kuruları karşımızdakiler. Şöyle göstereyim. 100 yuan, 60 yuan. Böyle değişik mantarları var. Şu siyah mantar, bilmiyorum Türkiye'de var mı yok mu ama yani Çin'de en meşhur, en sık tüketilen mantar. Şunlar böyle sanki denizden çıkıp gelmiş gibi. Ay, çok kötü oldum. Pek alakalı olmadığım bir bölüm. Et bölümü. Et bölüm değil, paketlenmiş ürünlerin olduğu bölüm. Mesela burada sanırım salam carçurt var. En ucuz salam 13 yuan'dan başlıyor. 13 yuan. Şöyle gidiyor. 22 yuan da var. Ha, burada ne var? Bu ne? Hiçbir fikrim yok. Ben gerçekten bu bölümleri gezmek istemiyorum. Sosis 12 yuan. Tabii ne sosisler Allah bilir. The Voice China? O ses China? Nani? O ses Çin? Allah Allah. Biraz daha normal bir bölüme girelim. Mesela noodle çeşitleri, makarna çeşitleri. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu şekil noodle. İçinde kaç tane var? 2, 4, 6, 12 mi acaba? 500 gram şu paket. 6 yuan. Şurada da şu şekilde var. Bu da 6 yuan. Ondan sonra şu pirinç ağırlıklı bir noodle 12 yuan. Bu da 6 yuan. Şöyle bu bölümdeki noodle'lar 6 yuan. Aşağıda şeker var. Şöyle 1 kilo şeker paket fiyatı kaç paraymış? 10 yuan. Bu böyle biraz daha kinetik kum gibi böyle. Gerçekten tam yumuşak, böyle pul pul dökülmüyor. Birazcık da yapışık bir şeker. Bu 6,5 yuan. 6,5 yuan. Şurada ben Çin'e geldiğimde ilk defa gördüm ama Rus arkadaşlarım mesela Özbekistanlılar söylüyordu. Şeker, böyle taş gibi şekerler. Mesela böyle kalıp şeker. Bu kalıp şeker 7,8 yuan. Şu 13,70 yuan. Burada biraz daha esmer şeker sanırım bu 5 yuan. Bakın demiş olduğum işte o kesme şeker. Kesme değil, taş şeker ya, bu bildiğiniz rak yani. Böyle elleşmeyeceğim ama böyle buradan kilolu alıyorlar. Bunun da kilosu 5,5 yuanmış. İlk defa gerçekten görüyorum burada. Şurada neden bilmiyorum ama kırmızı patates unu var. Şurada da tatlı patates unu var. Şuradaki cevizin kilosu 40 yuan ayıklanmış. Şu 48 yuan. Şu 10 yuan. Yine bu Uygur hurması, Sincan hurması 20 yuan. Bunun ne olduğuna dair bir fikrim yok. Ama bir gün deneyeceğim. Bilenler yoruma yazabilir diyeceğim ama sanmıyorum bunun ben Türkiye'de olduğunu. Var mı? Kuru üzüm 48 yuan. Şöyle biraz daha küçük 28 yuan. Yeşili 20 yuan. Kırmızı biraz daha büyük yine 48. Şurada ayıklanmış çekirdek var. Ayıklanmış kabak çekirdeği içi. Ona ne kadarmış? 24 yuan. Şu an arkamda yağ bölümü var. Yağ bölümüne geçmeden önce bir şey belirtmek istedim. Şöyle şu bölüm biraz daha daha fazla yağların, o daha fazla miktarın oraya doğru böyle küçülüyor. Biz şuradakilerin fiyatına baz alırsak, şimdi de Çin büyük bir ülke olduğu için bir sürü marka var ve bir sürü de fiyat skalası var. Ama biz buradakileri baz alıyoruz da her zamanki gibi. Şurada görmüş olduğunuz bir mısır yağı 5 litresi 68 yuan. Şurada soya fasulyesi yağı var 60 yuan. Soya fasulyesi yağı demiştim, çok çeşitlilik var diye. Şurada ayçiçek yağı var 99 yuan 5 litresi. Burada tüm söylediklerim hepsi 5 litre için geçerli. Burada garip bir çiçeğin yağı var. Ne çiçeğin yağı olduğunu bilmiyorum ama resimde böyle bir çiçek var. Bunun yağıymış. Bir de, yani şimdi de malum pirinç ülkesi.
Bir sürü çeşit var. Pirinç çeşidi, yani aklınız şaşar gerçekten de. Tabii yine buradakiler birazcık büyük boyutları. Bunların fiyatlarına bakarsak mesela bu pirinç 65, bu 58 yuan. Kendine göre özellikleri var. 10 kilo, hepsi 10 kilo fiyatı şu an söylerim. 10 kilo 65 yuan, 58 yuan, 65 yuan, 60 yuan. Yani en ucuzu yani 50 yuan'dan başlıyor diyeyim 10 kiloların şöyle gördükleriniz. Burada biraz daha değişik noodle modelleri var. Yani noodle'ın ve pirincin ülkesi olduğu için yani pirinç de çok, noodle da çok gördüğünüz gibi. Şu mesela biraz daha vitaminli, biraz daha diyet noodle. Şöyle kaç grammış ki acaba? 900 gram, 500 gram falan değişiyor bu elindeki. Biraz daha diyet noodle. 7,5 yuan, 900 gram. Şurada böyle biraz daha küçük boyları var. Arkada işleniyor arkadaşımız. Sesten dolayı özür dilerim. 4 yuan, 5 yuan. Böyle biraz daha. Bunlar tabi çorbayla, yani noodle'ın suyu oluyor. Aynı böyle restorandaki gibi olan noodle'lar bunlar. Öyle evde hemen yaptığın değil ama yapabilirsin. Aynı şöyle resimlerdeki gibi yapıyorlar böyle bu noodle'ları gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Burası fiyat biraz daha pahalı. Gramajı aynı ama sanırım kalite farkı. Bunlar böyle o noodle'lar. Hemen şuradan bir tanesini alayım mı göstersem. Pembe paketi aldım. Şöyle. Bu beşli paket. Şu görmüş olduğunuz. Bir sürü aroması var. Şöyle. Şurası 16,8, 17 yuan. 17 yuan. Şunlar da 14 yuan. Bunu seviyorum. Tabii ben içindeki et parçanı atıyorum. Bu da aynı. 5 paket var. Şöyle. 5 paket 14 yuan içinde. Bunlar tabaklıları. Şuayka. Ve bunlar da bu büyük kovalar 5,5 yuan. Şöyle. Şunlar başka markanın küçükleri 4,5 yuan. 4,5. Şimdi çok şaşırdığım bir ürün gösteriyorum size. Şu görmüş olduğunuz bambu tuzu. Bambudan tuz elde etmişler, bambu tuzu. Fiyatı 6 yuan. İlk defa görüyorum gerçekten de. Değişik. Bunlar normal deniz tuzu, normal sofra tuzları. 4 yuan'dan başlıyor. Kaç gramıymış? Yarım kilo, yarım paketi. Yarım kiloluk paket. 4 yuan'dan başlıyor. Şöyle gidiyor. Yine bunların da light olanı var. Biraz daha ağır olanları var. Light olan gerçekten çok light. Siyah pirinç. Siyah pirinç Türkiye'de var mı bilmiyorum ama siyah pirinç var burada. Bakın çok da değişik yani tipi. Bunların pişmesi de zor oluyor. Şurada sos bölümünde karşımıza ketçap, barbekü sos, makarna sos çıktı. Şu en bilindik olan zaten. Şu markanın ürünü ne kadarmış? 7,5 yuan'mış. 320 gram ketçap. Makul. Olmaktan korktuğum yerdeyim. Et bölümündeyim. Et bölümündeyim ama dediğim gibi et ürünlerine hakim olmadığım için bir şey diyemeyeceğim. Ay burada bir şey gördüm. Allah kahretmesin. Bacakmış ya, tavuk bacağıymış. Kurusu bunlar gördüğünüz hep kuruları. Kuru etler. Bacak, domuzdur, tavuktur, koyundur, danadır. Şurada böyle paketlenmişleri var. Şöyle şimdi gidip bana soracaksınız ki kıymanın kilosu kaç para kızım? Kıyma kaç para evladım? Kıyma kaç para kanka söyle. Bilmem ki. Burada böyle kıyma değil. Hep ben böyle şey gördüm yani. Bütün asılı böyle etler görüyorum gördüğünüz gibi. Bundan çok da pahalı değil. 20 yuan. Aha. Nasıl olabilir? Şöyle arkamda görmüş olduğunuz bölüm neresi? Süt ve süt ürünleri bölümü. Şimdi süt ve süt ürünleri Çinlerin can alıcı noktalarından biri. Hemen ben biraz bilgi bırakayım öyle göstereceğim size. Bana bak öyle utandım. Neyse. Çinlilerin en çok tükettiği süt ürünü yoğurt. Ama şöyle bir durum var. Yoğurt bizdeki gibi tuzlu yoğurt değil. Tatlı yoğurt. Bizim dananelerimiz onların ana besinleri. Onların en çok tükettiği şey. Bu yoğurdun bir sürü aroması var. Onlara göre süt kabızlığı arttırıyor. Yoğurt sindirimi hızlandırıyor. O yüzden yoğurdu daha çok tüketiyorlar. Süt de yoğurda nazaran daha pahalı. Ve olan süt ürünleri de zaten aromalı, ceviz aromalı, kayısı aromalı birazdan göstereceğim. Aroması onlar biraz pahalı. Ve zamanında duyduğuma göre bebekten mi zehirlenmiş emin değilim bir olay var ama Çinliler pek süte sıcak bakmıyor yani bir muhabbet olmuş. O yüzden bu şekilde
Şimdi size gösteriyorum. Göstermeyince demeyi unuttum. Çin'de peynir kültürü de yok. Peynir de yemiyorlar. Öyle bizim gibi sofraya dökelim peynir, zeytin, ekmek, salça, karpuz, yok öyle bir kültür. Süt, yoğurt. Sütü içerlerse yulafla beraber, yoğurdu da içerlerse bu şekilde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buraya sütleri dizmişler koli koli. Ama ben size gösteriyorum. Şu marka Çin'deki en ünlü marka. İç Moğolistan'da yok. Şincan'dan geliyormuş ya. Şincan Uygur bölgesinden geliyormuş. Şu gördüğünüz süt kutusu 48 yuan. İçinde 200 gramdan 12 adet kutu var. Burada yoğurt böyle küçük küçük bardak. Bu da 55 yuan. İçinde 18 bardak var. Şu da en kalitelerinden. Şu üründe. Ay bunu çekememişim. Şu da en kalitelerinden. Bu da aynı. İçinde kaç tane var? 24 tane. 250 milim. 65 yuan. Şurası böyle yoğurt bölümü. Şu da en ünlü markalardan, en pahalı markalardan biri. 19 yuan. 3 tane yoğurt var. Üst kapağında bal var. İçine katıyorsun. Ondan sonra karıştırıyorsun. Bu orijinal tat. Bu aromalı tat. Lavantalıymış. Ondan sonra burada başkaları da var. Böyle başka modelleri de var. Bardak bunlar böyle biraz daha pahalı olanlar. Bunlar biraz da böyle cephe hesaplı olan. Şöyle içine kaç? 2, 4, 6, 8. 10'lu mu? Evet. 8'li. 8 bardak 14 yuan, 15 yuan. Bu şekilde fiyatlar değişiyor. Şurada bakın poşette böyle yoğurt var. Bu kakaolu ama bu normal tat. 0 şeker diyor ama yine de tatlılık var. Ben yemiyorum. Yine bakın şurada cevizli süt var. Ceviz aromalı süt. Yani burası tam Çin tarzı bir market. Her şey kiloyla açıktan. Tam ya da yaşlı tarzı bir market diyebilirim. Yani bu tarzı almayı seviyorsunuz böyle tam pazar tarzında. Buradan gelip alabilirsiniz. Burası tam böyle doğru bir yer. Ama zincir marketlere giderseniz de orada biraz daha markalı ürünler, paketli ürünler yani daha bilindik ürünlerle karşılaşırsınız. Ama bu böyle en temelden gösterebileceğim yer burasıydı. O yüzden buraya geldim. Benim ihtiyacım olan bazen çok acil. Yani aradım ya da bulamadım ya da ucuz olan. Buradan alıyorum. Sorun yok. Rahat olabilirsiniz. Ve en sevdiğim bölüm olan ve sizin seveceğini düşündüğüm atıştırmalık abur cubur bölümüne gidiyoruz. Şöyle birinci bölüm, ikinci bölüm arkada da var. Burası yine dediğim gibi kilo mantığıyla işlediği için burada görmüş olduğunuz her şey mesela bu şu kek efsane. Ben birazdan kendim kamera kapatınca alışveriş yapacağım. Buradan böyle hepsini istediklerini karışık dolduruyorsun poşetin içine ve oradaki fiyat o 7.8 yuan bu bölüm. Şu alıyorsun karışık. Dolduruyorsun abi, veriyorsun ablaya. Kilosu 7.5 yuan'dan. Şu an burası kasanın o taraf. Kasanın o tarafta bir yoğunluk var. Burada böyle küçük küçük standlar var. Başka markaların indirimli ürünleri var. Şu görmüş olduğunuz, çok hızlı gösterdim. Mısır. Ama bu mısır tatlı mısır. Yine bak bu da çok değişik bir olay. Türkiye'de bizim yani sinemada mısırla bizim patlamış mısırımız tuzlu ama Çin'de hepsi tatlı. Aynı zamanda bu Afrika ülkelerinde de aynı şekildeymiş. Yani Nijeryalı arkadaşım bizim orada tatlı olduğunu söyledi. Artık kapatıyoruz. Gerçekten de herkes bana bakıyor utanmaya başladım. Neyse videoyu kapatıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir, yardımcı olmuştur, hoşunuza gitmiştir. O zaman kanala abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi, videoya like atmayı, yorum yapmayı, bildirimleri de açmayı çünkü artık o düzenli video atacağım. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.